şöyle bir haberle başlamak istiyorum. Detaylarını videoda anlatırız. Türkiye'ye dönüyoruz. Olmuyor, yapamıyoruz. Yok, hanımefendiler, beyefendiler, bayramlık baklavalarınız ve çaylarınız hazırsa yeni video başlıyor. Oynat evladım. Sevgili pek muhterem izleyiciler, bugün yine benim kanalımda, yine her zaman olduğu gibi çok sevgili değerli eşim Emel'le birlikteyiz. Amerika'daki 9. ayımızı dolduracağız. Evet. Ama şöyle bir haberle başlamak istiyorum. Detaylarını videoda anlatırız. Türkiye'ye dönüyoruz. Bu bomba haberin detaylarını videonun ilerleyen safhalarında izlerseniz bazen yorumlara yazıyorlar çünkü. Enteresan, değişik yorumlar. Yazdığını biliyorum çünkü bu benim işim. Şimdi sözü sana bırakayım çünkü bir arkadaşım aradı. Onunla da video çekmeyi düşünüyorum bu arada. Dedi ki eşini çok az konuşturuyorsun. Kardeşim, kanal benim kanalım. Ben kimi istersem o kadar konuştururum. Ama özel hayatımızda böyle değil tabii. Özel hayatımda her zaman eşim öncelikli. Teşekkür. Sadece bu kanal benim olduğu için ben kime ne kadar izin verirsem o kadar konuşturuyor. 9 ay Ne bitti. kadar kibarsın. Kibarım. Evet, 9 ay bitti. Şimdi okullarda tatil oldu burada. Keyifli bir tatil dönemi yaşıyoruz. Çünkü şey de vardı hatta çocuklarla ilgili Evet. birisi merak ediyordu adaptasyon süreci nasıl oldu falan diye. Onu çok kısa bahsedeyim. Biz buraya geldiğimizde okullar açılmıştı ve gelir gelmez o hafta hemen okula başladı çocuklar. Ama bizim hiç beklemediğimiz bir performansla. Yani Ceyhun hatta şey dedi, anlatmasan mı bunu, nazar değmesin falan diyor ama hani şuraya bir tane küçük bir nazar boncuğu koyarsın. koyayım. Daha ilk günden itibaren sanki burada okuyormuş gibi inanılmaz mutlu başladılar. Öyle devam etti ve burada çok erken kalkmalarına rağmen, yani sabah saat en geç 6'da İşte Evet. 5.45, 6 gibi kalkmalarına rağmen bir sabah bile ben okula gitmek istemiyorum lafını hiç duymadım. Muhteşem, güzel bir yıl geçirdiler. Bir de en çok beni motive eden şey en sonunda böyle okulda Eylül 4. sınıfı bitirdi, ilkokul 4'ü. Puanlarının yüksek olması sebebiyle bir başarı belgesi aldı kızım. Bunu böyle gurur duyarak söyleyeyim. Hani daha yolun çok başındayız ama insan Evet. çocuğuyla gurur duyuyor. Tabii ki. Kuzey de ilkokul 2'yi bitirdi burada. O da en son gün işte ekranda fotoğrafı yansıtıldı ve ilkokul 2. sınıflar arasında örnek öğrenci, arkadaşları tarafından çok sevilen, sayılan, hal ve hareketleriyle her zaman örnek gösterilen bir öğrenci olarak seçilmiş. Çok mutlu oldum. Bu beni daha da motive etti yani. Yaz tatiline böyle bomba gibi girdim. Ben buraya ilk geldiğimde bu aile toplantımızda hep şey söylemiştim. Bu yıl sizinle ilgili, okulla ilgili bir yorum yapmayacağız. Annenle ben de Evet. ikimiz de derslerinizin başarılı başarısız olması bizi şu anda çok ilgilendirmeyecek burası için. Çünkü ben mesela onlarla biraz empati kurduğumda bambaşka bir ortamda bir okul okumak bence oldukça o yaşlar için zor. Bu yıl Yani için bir adaptasyon diyorduk adaptasyon ama için bir makas açmıştık onlara. beklentimizin çok üstüne Çok üstünde çıktı. oldu. Çok mutlu olduk. O anlamda ben okul benim için en büyük şeydi, kaygı verici durumda ama onu atlattık. Çok O şükür. anlamda güzel oldu. O defterin ilk senesi kapandı. Bir de okula biz biraz geçte başladık burada. Geldiğimiz için buraya Eylül ayının sonu Tabii gibi bir ay geldik. geçmişti, okullar Ona başlamıştı. rağmen ya çocuklar falan, yani buradaki okulda okuyan diğer çocuklar, öğretmenler, okuldaki diğer yöneticiler falan bu tip göç konularına çok adapte ve alışık oldukları için o geçiş sürecinde bizi çok rahatlattılar. Çocuklar da bu bizim rahatlamamızı bence onlar da hissetti. Evet. Ve günün sonunda iyi bir şekilde kapattık bu seneyi. Şimdi artık yaz tatili başladı. Onlar da hemen bizim arkamızda Şu an havuzda havuza eğleniyorlar. giriyorlar. Başka ne eklemek istersin? Okul haricinde bu süreçte sana da yazıyorlar Instagram'dan. Birkaç buraya gelmek isteyen kişiyle yazıştın. Bazıları galiba geldi. Evet. Yani Ee, elimden geldiğince bilgi veriyorum ben. Hani Evet. kendi deneyimlerimden yaşadığım. Tecrübelerden. Tecrübelerden. Aslında şöyle söyleyeyim. Bence bu deneyim biraz da kişiye özel olması gerekiyor. Evet, Çünkü evet. buraya gelen insanların hepsinin hem maneviyat olarak farklı bir kültürden geliyorlar. Hem buradan bence beklentiyle ilişkili bir şey. Beklentileri farklı olabiliyor. Çünkü senin aktardığın tecrübe senin kendi kişisel tecrüben olduğu için onu birebir kopyalayamayabiliyor. Tabii. Bu anlamda bence
insanlar da birazcık kendi kişisel tecrübelerini edinmeleri önemli. Gelen soruları yanıtlamaya çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Okul vesaire, hani ev gibi genelde sorular oluyor. Yani böyle şimdi yaz tatili, artık biz Türkiye'ye dönüyoruz. Türkiye'ye dönme kararı aldık. Türkiye'ye dönme kararı aldık. Olmuyor, yapamıyoruz. Şimdi yaz tatili gelince kısa bir süre aslında ülkemize, kendi vatanımıza dönmek istiyoruz. Ailelerimiz orada, onlarla görüşeceğiz. Arkadaşlarımız orada. Tabii. Onlarla biraz hasret ve özlem gidereceğiz. Ondan sonra yine çok fazla uzun kalmadan aslında buraya dönüp yine buradaki hayatımızı sürdürme gayretimiz var. Çünkü burası artık bizim yaşam alanımız ve buradaki sisteme ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bence %70-80 seviyesinde de uydurduk. Ya bir de burada okullar erken Evet. başlıyor. Yani 3 Ağustos'ta başlıyor okulumuz. Dolayısıyla o sebepten dolayı da çok kalamayacağız. Ama şeyle ilgili, Türkiye ile ilgili zamanımız kısıtlı olmasına rağmen çok keyifli bir program var aslında. Biraz Türkiye'deki işimiz gücümüzle alakalı işte vakit ayırdıktan sonra arkadaşlarımız çok güzel programlar yapmışlar. Benim mesela işte bir komşum işte bizi bekliyor. İşte Emel gelin, bahçemizde işte yaza merhaba partisi yapacağız diyor. Başka bir şehirde başka bir dostum, arkadaşım işte diyor ki 2-3 gün bize mutlaka ayıracaksınız, bizde kalıyorsunuz, keyifli vakit geçiriyoruz gibi planlar başladı bile. Hatta Amerika'da çok sevdiğimiz dostlarımızla aynı zamanda Türkiye'ye gidiyoruz. Onlar Bursa'ya gelecekler. Bursa'da yiyeceğiz, içeceğiz. Yemeli, içmeli, eğlenceli böyle güzel bir tatil bizi bekliyor. Ben mesela Ceyhun'a soruyorum bazen. Diyorum ki yani hani o çocuklara da soruyor. Ne düşünüyorsunuz? Hadi Türkiye'ye gideceğiz. Sonrasında Türkiye'de daha fazla mı kalmak istersiniz? Dönmek mi istersiniz? Ben mesela soruyorum. Ona şey diyor. Bence bir an önce dönelim. Ya şimdi şöyle, Türkiye'de 40 sene yaşadık. Oradaki hatıraları, anıları, kendi yaşam alanlarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı bir kenara bırakarak bunları söyleyeceğim. Buraya gelmemiz için bir sebep vardı ve bu sebep doğrultusunda buraya geldik. Bu birinci sebep çocuklarımızdı. Evet. Şimdi burada onlarla ilişkili zaten bir sisteme adaptasyon sağladıktan sonra orada daha uzun süre geçiriyor olmak, o benim oluşturmaya çalıştığım aslında o süreci biraz baltalayabilir. O yüzden çok fazla kalmamamız gerektiğine Bir inanıyorum. de çocukların o fokusunu çok da bozmamak Evet, çok lazım. bozmamak lazım. Bir de burada biz şimdi burada da bir işimiz var. O işimizle ilişkili şeyler yapıyoruz. Burada birkaç tane yeni girişimimiz var. Onları bir yandan hızlandırıyoruz. Yepyeni bir YouTube kanalı yapıyoruz. Çok Geliyor. bomba bir kanal oluyor. Bu sefer çok sevgili değerli eşim, her zaman konuğum Emel yok. Başka bir partnerim var. Video partnerim. Onunla bir iş yapıyoruz. Yani burası aslında benim için biraz daha eğlenceli bir alan. O yüzden bu eğlenceli alanda daha fazla vakit geçirmeyi düşünüyorum. Ya ben şöyle gözlemliyorum. Senin için de böylesinin daha adaptasyon konusu daha iyi olacağını düşündüğüm için aslında öyle bir fikir beyan ettim. Ben mesela seni burada daha çok mutlu görüyorum. Yani Evet, Amerika daha fazla, daha sana iyi. yaradı. Ya İstiyordun zaten buraya gelmeyi. Çok istiyordum. Uzun zamandır zaten buraya daha adım atmadan önceki planlarımızda da bizim aslında bir İngiltere planımız vardı. Sonra biraz araştırdık ettik. Oradaki arkadaşlarımızdan tecrübe ettik. Böyle bir mutluluk mutsuzluk arasında gidip geliyorlar gibi bir durum vardı. Ondan sonra buraya biraz yüzümüz döndük. Burada da yeni arkadaşlarımız var. Onlarla güzel vakitler geçiriyoruz. Yeni yerler keşfediyoruz. Yeni şeyler. Eğlenceli yani burası. Hayatımızı da idame ettiriyoruz. Çocuklar mutlu. Benim için burası daha şu anda pozitif tarafta duruyor. Şimdi Türkiye'ye gittiğimizde özlediğimiz şeyler var. Tamam mı? Mesela İlk 5 yemek listende ne var? Bir de burada şöyle bir şey var ya, onu da söyleyeceğim. Buraya gelen insanlar hep yemeklerden şikayet ediyorlar ya. İnanın böyle bir durum yok. Yani burada herkes her şeyi istediği şekilde yiyip içebiliyor, o anlamda çok özlem olmuyor. Böyle spesifik birkaç özlemim var benim. Senin Türkiye'deki 5 özlemin ne yemek konusunda? Sana sorayım, seç bir tanesini. Tamam peki. Tamam. İskender mi, pideli köfte mi? İskender. İskender mi, süt helvası mı? İskender. Süt helvasını burada kendisi çok güzel yapıyor çünkü. İskender mi, kestane şekeri mi? İskender. İskender mi, cantık mı? Cantık ya. Cantığı çok özledim. Peki son soru ya sorayım. burada cantık ve lahmacun pideyi denedim. Güzel yapan Cantık değil de restoran. lahmacun ve pide denedik. Pardon, lahmacun ve pideyi denedim. Gerçekten güzel yapan yerler var ama o Bursa'daki o cantık ya, o burnumda ya. O Tamam. kokusu. Ben cevabını biliyorum ama yine de sorayım. Cantık mı, tahinli mi? Cantık. Cantık. Ha, Senin demek ki birinci sana cantık, İskender, Cantık, pideli köfte. İskender, bir pideli köfteciye gideriz. Buradan İdris'e selam çakayım. Masamızı ayır. Misafirlerimizle beraber Evet. geliyoruz.
İşte hazırlıklar başladı. Valizlerimizi toplamaya başladık. 9 ayımız şöyle bir değerlendirdiğimde yani bence çok iyi geçti. Yeni bir ülke, çocuklarla adaptasyon süreci, işte taşınma olayları, ev vesaire falan derken çok keyifli ve güzel zaman geçirdik bence bu 9 ayı. Şimdi ülkemize dönüyoruz. Tabii ki ben çok özledim. Yani bilmiyorum senin açından nasıl ama ben çok özledim. Böyle bir Ya ne olursa olsun bülbülü altın kafesine koysalar. Evet, aynen öyle. Tamam, bu iş böyledir ya. Her zaman bizim kendi vatanımız, kendi toprağımız, kendi bayrağımızın altında olmak o apayrı bir şey. Şimdi bir önceki video ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Yavaş yavaş da toparlayalım. Tamam. Bununla ilgili buradaki arkadaşlar da aradı. Türkiye'den de aradılar. Anlattıklarımdan özellikle burada iş yapanlar memnuniyet duymuşlar. Hoşlarına gitmiş. Sen gelme videosu. Bu sen gelme videosundaki anlattığım şeyleri bence özellikle yurt dışına gidip orada hayat kurmak isteyen insanlar iyi irdelesinler. Kendi kafalarındaki hayal dünyalarıyla hareket edip sonra bunda da başarısız olup kendilerini aklamak için başka insanları suçlamaktan bence vazgeçmeleri lazım. Böylelikle çözemiyorsun yani içinde bulunduğun kaotik durumu. Sonra şey oluyorsun, bir daha redemelik oluyorsun. Tamam mı? Öyle saçma sapan şeylere kapılmasın bence insanlar. İş konusu dünyanın her yerinde hassas ve önemli. İş tecrübesi olmadan kolay olmuyor bazı şeyler. Çok fazla emek sarf ediyor. İnşallah herkes bu mücadelede başarılı bir şekilde sonuç alır. Zor ama kolay değil yani. Biz de çok zor zamanlar geçirdik mi burada? Hayır, geçirmedik. Vallahi geçirmedik. Ben açıkça söyleyeyim. Çok zor zamanlar geçirdik. Ve şahsen ben geçirmedim. Çünkü ben hayatımda hep bir şeyi planlayarak yapıyorum. Yani böyle 5'er yıllık benim hep planlarım var. Hep periyotlarımıza bakarsan da işte o ya bir ev yapmışızdır, ya bir ev almışızdır, bir iş açmışızdır. Hep o süreçleri adım adım atlatmışızdır. Evet. Buradaki sürecimizi de hep birlikte planladık. O yüzden kötü zamanlarımız burada olmadı. Allah inşallah hiçbir zaman iyi, içi temiz olan, fesatlık yapmayan insanların hiçbirine kötü zamanlar göstermez. Amin diyelim şuraya. Herkes kendi gönlünün de ekmeğini yer. Ben bunu hep söylüyorum. Evet. İyi niyetli olduktan sonra, insanlara karşı pozitif olduktan sonra, Kesinlikle dünyaya karşı öyle. pozitif olduktan sonra Kesinlikle dünyanın her yerinde yiyecek ekmeğiniz olur. Kimse, özellikle bizim Türk insanı dünyanın hiçbirine aç kalmaz ya. Kimse kimsenin kısmetini yemez. diye bir Kısmetini şey de var yemez. ya, herkesin. Kimse dünyada, bizim insanımız açta kalmaz. Biz mücadeleci bir toplumuz. Ekmeğimizi taştan çıkartan bir toplumuz. Makul, mantıklı, akıllı hareket ederseniz her yerde başarılı olursunuz. Akıllı insanlarla işbirlikteliği yapacaksınız. Bir de şunu söyleyeyim kardeşim, kendi aklın sana yetmiyorsa yapacak da bir şeyin yok yani. Sen hayatının büyük bir çoğunluğunu zaten başarısızlıklar içerisinde mücadele edip ulan şuraya gideyim de hayatım kurtuldu diyorsan olmuyor yani. Bunu açık açık söyleyeyim ben size. Videoda böyle biraz vites yükseltti gibi oldum. Ama burada biraz böyle Gerçekler acıdır ama biraz. acıdır, gerçekler acıdır, Evet. ağlatır. Gider milletin ayaklarına kapanır ağlarsınız. Ben aslında biz kısa bir zaman için Türkiye'ye dönüyoruz. Türkiye'ye dönüyoruz Gel- derken sadece buraya geleceğiz. keyifli ve tatil için Türkiye'de olacağız. Burada bir de vize türü buna uygun olmayan, gidemeyen, memleketine dönemeyen, ailesini göremeyen insanlar da var. Biz o anlamda kendimizi çok şanslı hissediyoruz. İnşallah herkes en kısa zamanda gitmek isteyen, maddi durumu yerinde olmayıp da gidemeyenler de var çünkü. Dolayısıyla herkes memleketine rahatça gidip gelebilir inşallah. Aileleriyle kavuşur diyeyim. Buraya gelirken en büyük zorluklarımızdan bir tanesi şuydu. Aslında benim en çok canımı sıkan şey buraya bademi getiremiyor olmaktı. Şimdi buradan giderken de tekrar prosedürlerimiz var. Evet. Onu da götüreceğiz. Onu da burada bırakmayacağız zaten. O bizim de ailemizin bir üyesi. Zaten valizi hazırlarken o fotoğrafı buraya koy. Ben valizi hazırlamaya çalışıyorum. Valizin içine hemen yattı. Beni de götürün, ben hazırım. Valla bizden fazla masrafı var giderken yani. Uçak biletiydi, buradaki Maalesef prosedürler ya, falan bayağı o gerçekten. da iş. Evet. Evet, tekrardan tüm izleyenlerin bayramını kutlarım. Sevdiklerinizden uzak da olsanız, yakın da olsanız hepinize güzel, neşeli, eğlenceli, güzel nice bayramlar diliyorum. Ben de mutlu, huzurlu, sevdiklerinizle birlikte, ailenizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Yeni bir videoda, tarihi belli olmayan bir videoda Türkiye'deki evimizde çekeriz bir sonraki videoyu. öyle mi yapalım? Ne yapalım? Tamam. Bir sonraki Çok videoda özledik evimizi. Türkiye'deki evimizden inşallah bir video çeker atarız. Çünkü ben hep diyorum ya bir hafta olmuyor, yapamıyoruz. Bir sonraki videoda kısmetse Türkiye'den bir videoyla tekrar karşınızda oluruz. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.